Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunya bakımı ile ilgili birkaç püf noktadan bahsetmek istiyorum. Sardunya aslında bahçemize yetiştirebileceğimiz hem çok güzel bir çiçek hem de bakımı çok kolay olan bir çiçek. İyi bir bakımla yaz boyunca size çiçek verir. Gördüğünüz gibi bakın sardunyalarım şu anda gayet güzel tomurcuklandılar ve yavaş yavaş çiçek açmaya başladılar. Aslında bu mevsim ilkbahar sardunyalar için tam çiçek açma dönemi. Özellikle kış mevsiminde sardunyalar çok fazla çiçek vermiyorlar. Çünkü sardunya güneş ile büyüyen bir çiçek aslında. Bakın görüyorsunuz ilkbaharın girmesiyle gayet güzel tomurcuklar yavaş yavaş çiçeğe dönüyor. Bunun nedeni ise havaların ısınmaya başlanması sardunyaların çiçek açmasına bir etken. Ve şimdi size sardunyalarda özellikle çiçek vermesi için önemli bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bakın alttaki sarı yaprakları koparıyorum. Çünkü özellikle sardunyada budama işlemi çok önemli. Büyük ve yaşlı olan sararan yaprakları mutlaka koparmanız gerekiyor. Sizler ne kadar çok yaprak budama yaparsanız o kadar çok sardunya gücünü çiçeklere verecektir. Ve özellikle sardunyalarınızın ağaç gibi büyümesine kesinlikle izin vermeyin. Çünkü sardunya çiçek açan bir bitki olduğu için yaprakların çok büyümesi bizim için önemli değildir. Sizler eğer yapraklarını çok büyütüp daha çok büyümesini isterseniz o zaman çiçek açmayacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Diğer ikinci önemli püf nokta ise bakın bazen sardunyalarımızın maalesef açan tomurcuklarında şekilde gördüğünüz gibi sararmalar olabiliyor. Bununla ilgili de bana bir takım sorular geldi. Bunun iki nedeni var. Birincisi özellikle yeni bir sardunya aldıysanız ve tomurcukluysa o sardunyalar belirli bir ortam sıcaklığından seradan çıktıkları için eve geldiği zaman maalesef evde bu tarz sararmalar olabiliyor. Özellikle şu anda tam bir iklim geçişi olduğu için havalar sıcak olmadığı için eğer evde de bakıyorsanız böyle bir sararma ile karşılaşabilirsiniz. Ya da eğer evde erken açan sardunyanız evde güneş alan bir yerdeyse siz daha sonra eğer yağmur yağdıysa ve güneşli bir ortam yoksa sardunyalarınızda yine bu şekilde tomurcuk sararması olabilir. Bunda endişelenmenize gerek yoktur. Hemen sararan tomurcukları özellikle dalından kökünden koparın ve kısa süre içerisinde yeni dal ve tomurcuklar verdiğini göreceksinizdir. Ve yine en önemli püf noktalardan bir tanesi mutlaka sardunyanın çiçek açması için bol güneş alması gerekiyor. Özellikle İlkbaharda bol güneş alması gerekiyor. Mart ve Haziran ayında özellikle bahçede güneş aldığından emin olun. Böylelikle daha hızlı gelişini göreceksiniz. Ama Haziran'dan sonra ise havalar çok daha yakıcı sıcaklar olacağı için sabah güneşini daha çok alması, öğlen güneşinden biraz daha da uzak tutabilirsiniz. Böyle hem balkonunuzda hem de bahçenize rahatlıkla sardunyaları yetiştirebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz şimdi budamayı da yine alttaki en yaprakları kopararak yapıyorum. Ben bu işlemi sürekli yaz boyunca uyguluyorum. Yeni yaprakların çıkması için eski tomurcuklar sararmaya başladığı zaman, yapraklar sararmaya başladığı zaman bu şekilde sürekli budama işlemini gerçekleştiriyorum ve ben kopardıkça bol bol bir saksıda bazen en az 13-14 tane çiçek tomurcuğu olabiliyor. Sizler de zaten zamanla bu işlemi yaptıktan sonra bol bol tomurcuk açtığını göreceksinizdir. Sardunyalarda diğer önemli bir nokta ise sardunyayı nasıl çoğaltabiliriz? Sardunyayı çoğaltmak için en güzel yöntem çelikten üretmektir. Özellikle sardunyalarda dalından koparıp ektiğiniz zaman çok çabuk tutuyorlar. Yani suda falan bekletmenize gerek yoktur. Bakın şimdi ben sizler için göstermek istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi birkaç tane dalı var. Ben bir tane çelikten koparacağım ve kopardığım çeliği de toprağa ekeceğim. Özellikle üzerinde tomurcuk olmayan çeliği eğer tercih ederseniz daha hızlı büyüyecektir. Bakın bu sardunyamı görüyorsunuz ve özellikle alt yaprakları varsa ben üzerindeki yaprakları biraz önce kopardım. Size gösteremedim. Bakın görüyorsunuz alt yapraklarını kopardım ve koparırken de biraz kökü vardı. Kök olmasına da gerek yok. Zaten toprağa ektiğiniz zaman kısa bir sürede mutlaka tutacaktır. Toprağı ise gördüğünüz gibi normal bahçe toprağı. Özellikle eğer çiçekçilerden alacaksanız sardunya toprağı da zaten çiçekçilerde satılıyor. Ama perlit karışımı da bir toprakta olabilir. Önemli olan toprağın yumuşak olması. O zaman kısa sürede büyüyecektir. Evet şimdi bir tane daha koparacağım. Bakın bunu da yine aynı şekilde dalından koparmaya çalışıyorum. Özellikle kalın olanları değil biraz daha genç olanları eğer koparırsanız daha da hızlı tutacaktır. Daha da hızlı büyüyecektir. Sardunyaları çoğaltmanın diğer bir yöntemi ise tohumdandır. İsterseniz kendi tohumunuzu kendiniz de sonbaharda elde edebilirsiniz ya da marketlerden tohum alıp sardunya için ekebilirsiniz. Fakat tohumu ektiğiniz zaman biraz daha geç çıkacaktır. Evet bir tane daha kopardım.
Ve ekmeden önce mutlaka kopardığımız dalı bakın görüyorsunuz üzerindeki yaprakları koparalım. 2 tane yaprak kalması yeterlidir. Çünkü alt yaprakları koparırsak bu dalımızın daha da hızlı tutmasına yardımcı olacaktır. Ve özellikle sizlere küçük saksılar tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü küçük saksılarda her zaman bu şekilde ekilen fideler çok daha hızlı büyürler. Çok daha hızlı köklenirler. Gördüğünüz gibi ben de yine aynı şekilde küçük bir saksıya bunu ektim. Kopardığınız dalın büyüklüğüne göre saksı tercih edebilirsiniz. Evet, şimdi sulamak istiyorum. Bakın ilk sularını veriyorum. Özellikle sardunyalar suyu çok seven çiçeklerdir. Özellikle yazın bol bol sulamanızı tavsiye ederim. Özellikle çünkü güneşte kaldıkları için diğer çiçeklere oranla daha sık sulanırlar. Ve özellikle yazın toprağın nemli olması için yaprak ve çiçeklerine bol bol yağmur şeklinde su püskürtebilirsiniz. Evet, bakın aradan bir hafta geçti ve ben size biraz önce göstermiş olduğum beyaz sardunyamı tekrar göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel, büyük, kocaman güller açtılar. Yani yapmış olduğumuz budama ile birlikte çiçeklerimiz daha kısa sürede açmış oldular. O yüzden bu anlattığım eğer püf noktalara dikkat ederseniz sizler de yaz boyunca bol bol güzel sardunyalar elde edebilirsiniz. Bakın ekmiş olduğum görüyorsunuz küçük fidelerimiz de gayet güzel tuttular. Şu anda onlar da yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar. Bu aşamadan sonra dikkat etmemiz gereken tek şey bol bol ışık almaları, güneş ışığı almaları ve aynı zamanda toprağı kurumadıkça da su vermek gerekiyor ve böylelikle sardunyalarınız gayet güzel büyüyeceklerdir. Bu videom umarım sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı ve kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve böyle yeni videolarımdan haberdar olmak için sağ köşedeki zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Bol bol yorumlar yaparak bana sorular sorabilirsiniz. Beni Instagram adresimden de takip edebilirsiniz. Instagram adresimin hemen aşağıya bırakıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.